My Hobbyom YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte rafya iple bu çantamızı çalışalım istiyorum. Oldukça büyük bir çanta. Şu şekilde 6 tane motiften oluşuyor. 6 motifimiz var. Geri kalan sık iğne. Ben içine şöyle bir astar, şöyle bir cep yaptırdım. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz çantayı örüp sap kısmını deri sapla kullanabilirsiniz. Hazır saplardan da kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız yapımına geçiyorum. Bu şekilde 5 tane motifini ördüm. Son bir motifi de beraberce örelim istiyorum. Bu şekilde 5 motif, bir tane de beraber öreriz. Toplamda 6 tane motiften oluşuyor. Tığım altın numara 3,5 milimetre tığ. İpim rafya ip. Herhangi bir markası yoktu aslında. O yüzden marka veremiyorum. Şimdi başlayalım. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2, biraz gevşek tutuyorum ben zincirleri. 3 4 5. İlk zincirle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi içindeki fıstıkları yapacağız. Toplamda 8 tane yapmamız gerekiyor. Herhangi bir zincir falan çekmiyorum başlarken. Şöyle ilmeği uzatıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Halkanın içerisine bir kez batıyorum. Tığımın önüne tekrar ip alıyorum. Halkanın içerisine bir kez daha batıyorum ve bu iki ilmeği tek seferde çıkarıyorum. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu aralara 3 zincir çekeceğiz. Birisinde gevşek tutacağım zincirleri, çünkü bir sonraki sırada 3 fıstık yapacağım. Bir tanesinde sıkı tutacağım. Onun gevşek olmasına gerek yok. Bu ilkinde biraz gevşek tutarak 3 zincir çekiyorum. 1, bunun içerisinde 3 tane fıstık yapacağımız için gevşek tutuyorum. 2 ve 3. Tığımın önüne ip alıyorum. Yine halkanın içerisine batıyorum. Evet. Bunu almıyorum, çıkarmıyorum. Bir tane daha ip alıyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Ve tek seferde çıkarıyorum. Şimdi sıkı zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Tığımın önüne yine ip alıyorum. Her seferinde aynı işlem. Halkanın içine batıyorum. Tığımın önüne tekrar ip alıyorum. İkinci kez ilmek çıkarıyorum ve bu iki ilmeği de tek seferde çıkarıyorum. Şimdi yine geniş zincir çekeceğiz. 1 2 3. Dediğim gibi bir sonraki sırada zorlanmamak için bu zincir, ortadaki ikinci zincirimize 3 tane fıstık yapacağız. Onun sığabileceği genişlikte olsun. Tığımın önüne ip aldım. Halkanın içerisine yine aynı şekilde tığımın önüne bir ip aldım. Bir ip daha aldım. 2 tane fıstık yapıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Yine halkanın içerisinde 2 tane ilmek alıp tek seferde çekiyorum. Geniş zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığımın önüne ip alıyorum. 1, aynı yerden ikinci ilmek alıyorum. 2. Sıkı zincir çekiyorum. 3 tane. 1 2 3. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. Son 2 kaldı. 1 2 ve tek seferde çıkarıyorum. Şimdi 1, gevşek bir şekilde zincir çekiyorum. 2 3.
Tığımın önüne ip aldım. Aynı yere son kez fıstık yapıyoruz. 1 2 tek seferde çıkarıyoruz ve 3 tane sık zincir çekiyoruz. 2 2 tane zincir çekelim. Bu bağlama yeriydi, özür diliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 zincir çektim. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Şuraya batıyorum. Bu şekilde. Biraz raf iple örmek zor geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. En son ilmeği 2 zincir çekip bir trabzan yaparak bağladım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Ve bakın ikinci zinciri bir fıstık yapıyorum. 1 ilmek aldım. 2 ilmek aldım. Tek seferde çıkardım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 yine tek seferde çıkarıyorum. Yine bir 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim ve yine aynı yere 1 2 ilmek çıkararak bir fıstık daha yapıyorum. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın buraya fıstık yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire sadece bir sık iğne ile batıyorum. Burası az önce 3 zincir çektik ya, sık zincir çektiğimiz yer. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Yine bir sonraki fıstıkların arasındaki şurayı biraz daha genişletebiliriz. Zincirin içerisine fıstık yapıyorum. 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere son bir fıstık daha yapıyorum. 2 tane ilmek alarak 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bu sıkı zincir çektiğimiz yere sadece bir sık iğne yapıyorum. İçinden alıyorum ilmeği. Zincirin içine gerek yok. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki bu geniş zincir çektiğim yerde ikinci zincir içerisine böyle 3 fıstık yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip bu sık zincir çektiğimiz yere batıyoruz. 3 zincir çekip buraya fıstıklarımızı yapıyoruz ve sonrasını beraber bağlayalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi 2 tane zincir çekelim. Yine tığımızın önüne ip alalım. Şu bir önceki sırada trabzanla bağladık ya, yine o trabzanın üzerine batıyorum ve ilk seferde çıkarıyorum. Böyle yakından da ekran fotosu alın isterseniz. Şimdi bu sırada sadece 3 zincir çekerek hep zincirlerin ortasına batıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 1
2 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Hep böyle zincirlerin ortasına. Sadece arkadaşlar şöyle ki normalde o 3 zincirlerin üzerine bir sonraki sırada 2 trabzan yapacağız. Sadece şu köşelere denk gelene 3 6 trabzan yapacağız. O yüzden burayı biraz daha gevşek tutarak 3 zincir çekelim. Ya da isterseniz siz 4 zincir çekin. Ben gevşek tutarak 3 zincir çekeceğim. Bu nereye denk geliyor? Bakın. 3 fıstığın 2 zincirin arasına denk geliyor. Yani şu andaki olduğum yere. 1 2 3 zincir çektim. Bakın. Bir sonraki yere batıyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki deliğe batıyorum. Hep böyle 3 zincir çekerek sıra başına kadar gelelim. Sıra başına geldim. Yani şurası sıra başı. Burayı nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın hep 3 zincir çekerek sadece şu köşeleri birazcık daha gevşek tuttum. Böyle. Şimdi burada sadece bir zincir çekelim. Tığımızın önüne ip alalım ve o bağlama yerine yine trabzan yapalım. Bir, iki seferde çıkarıyoruz. Şimdi bir, iki zincir çekelim. Buraya bir trabzan yapalım hemen. Sonra aralarda bir zincir çekerek her bir deliğe iki trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şu trabzanı pardon, iki zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. O yüzden iki trabzan olarak kabul edin siz de. Bir zincir çekin. Bir sonraki boşluğa bir iki trabzan yapın. Bir zincir çekin. Bir sonraki boşluğa bir iki trabzan örün. Bu şekilde bir zincir çekin. Şimdi köşeye geldik arkadaşlar. 3 tane trabzan yapın. 1 2 3 trabzan. Ardından 3 zincir çekelim. 1 2 3 zincir çekelim. Aynı yere 3 trabzan daha yapalım. 1 2 3 bir zincir çekiyoruz. Bakın. Bir sonraki deliğe 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi devamını siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Rafiyet biraz bana zor geliyor. Şimdi birer zincir çekerek aralara trabzan yapın. Şu köşeye geldiğimizde buradaki gibi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapın. Bakın şuradan da göstereyim ben size. Bu şekilde bakın arada 3 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Köşelere de 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. 3 tane yere ikişer trabzan, sonra yine böyle köşeler bu şekilde. Sıra sonuna gelelim. Beraber devam ederiz. Bu şekilde sıra sonuna da geldim. Şimdi sıra sonunda sadece bir zincir çekiyorum. Şuraya ya da şuraya direkt ilk başlangıç zincirine kaydırma yapıyorum. Sadece kaydırma yaptım ve ipimi kesiyorum.
ipi ilmeğin içerisinde kaybetmek istiyorum. İlmeklerin arasında kaybedeceğim. Zaten rafiye ip normal diğer iplikler gibi böyle kayma gibi bir durum olmaz. Dolayısıyla şöyle ilmeklerin arasından geçirin. İpin ucunu kaybedinceye kadar şöyle rastgele. Aman dikkat edin, ipinizi yırtmayın da şu şekilde ilmeklerin arasından istediğiniz gibi geçirin arkadaşlar. Rastgele rastgele, hani belli bir matematiği yok. Bu şekilde ilmeklerin arasından geçirerek kaybedin. Daha fazla da ipi kesmeyin bu şekilde. Bunu kaybetmeye bakın böyle. Şimdi bu altı motifimi ben ütüleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında da çantamızın tabanını beraber örer. Bu motifleri tabanımıza dikeriz. Sonrasında da motiflerin üzerine de birkaç sıra ördükten sonra çantamızı tamamlarız. Motiflerimizden sonra şimdi taban bölümünü yapalım diyorum arkadaşlar. Bu motiflerden 3 önde olacaktı. 20, 40, 60 ilmek önde olacak. 3 motif de arkada, 20, 40, 60 ilmek de arkada olacak. Bunun için tabana toplamda 50 zincir 51 zincir çekiyoruz. 50 zincir üzerine sık iğne yapmaya başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi 51 zincir çektim. Bir zincir başta kalıyor. Şimdi sıradaki ilmeği önce köşeye denk geldiği için 2 sık iğne yapıyoruz. 1 2. Aradaki sonraki zincirlere her bir zincirin üzerine bir sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Daha sonra sıra sonunda karşı tarafa geçeceğiz. Yani sıra sonundaki o zincire, ilk zincire 4 sık iğne yapıp karşı tarafa geçeceğiz. Sonra da şuralara yine her bir zincirin üzerine bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu bizim çantamızın tabanı olacak. Aynen babet tabanındaki gibi birkaç sıra öreceğiz. 3 sırayı ben yeterli gördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sonra beraber o köşeyi örüp karşı tarafa geçelim. Bunlar zaten farklı olmadığı için bakın hep aynı sık iğne olduğu için uzatmaya gerek yok. Siz bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettirin. Sık iğnelerimi yaptım. Sıra başına geldim. Başlangıçtaki zincirime 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 3 ve 4. sık iğnemi yapıyorum ve karşıya geçmiş oluyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi her bir ilmeğin yani zincirin diğer kanadına birer sık iğne yaparak başladığımız yere kadar gidiyoruz ve başlangıçtaki o 2 sık iğne yaptığımız zincirin içerisinde 2 sık iğne yaparak ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde her bir zincirin diğer kalan kanadına birer tane ilmek. Çantamız sık iğneden oluşacak artık tamamı. Saplar da dahil olmak üzere. Ben ördükçe toplamda kaç sıra öreceğimi söyleyeceğim. Tabanı 3 sıradan öreceğiz arkadaşlar. Hepsi sık iğne olacak. Sadece köşeleri ben size göstereceğim. Özellikle önemli yerlerini. Şimdi
sıra başına kadar sık iğne yapın. Bu şekilde bakın. Sıra başında ilk zincirimize, o 2 sık iğne yaptığımız zincirimize de 2 sık iğne yapın. Sonrasında ikinci sıraya beraber geçelim. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıç ilmeğine de dediğim gibi bakın 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. İsterseniz doğrudan bir üst sıraya geçin. Zaten en başlangıç yerimizi karıştırmazsınız. Köşeden başlıyor. İsterseniz de kaydırma tekniğiyle bağlayıp sonra üst sıraya geçin. Ben bağlantı izi olmasın diye direkt üst sıraya geçmek istiyorum. Şimdi tığımın önüne iğne ip almıyorum. Birinci sık iğnemin üzerine, başlangıç sık iğnemin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Onun yanındakine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu köşede artırma yapmış olacağım. 1 2. Aradakilere tek sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda şöyle bakın bu şekilde birer sık iğne yaparak sıra başına kadar gidelim. Sıra başında şu başlangıç zincirine 4 sık iğne yapmıştık ya, onların her birine 2 2 2 2 toplamda orayı 8'e çıkaracak şekilde her bir ilmeğe ikişer sık iğne yapıp sonra devamında yine her birinin üzerine tek sık iğne ile sıra başına kadar gelelim. Buradaki 2 tanesine yine ikişer ikişer yaparak sıra sonu artırmamızı da tamamlayalım. Sonra 3. sıramıza geçelim birlikte. Sıra sonuna geldim. Daha doğrusu sıra başına geldim diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi ilk sırada 4 sık iğne yaptığımız yerlerde bu ikinci sırada 2 2 2 2 yaptık. Ben dediğim gibi direkt zincir çekip bağlayıp zincir çekmeden hemen üst sıraya devam edeceğim. 2 sıra ördük. 3. sıramızda da bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağım bu artırma bölümünde. Sonrası yine tek tek gidecek. Şöyle ki bakın az önce çift battığımız yerler vardı ya, onların birine tek, bir çift. Ben biraz sık örüyorum. Siz isterseniz gevşek örün. Elinizin ayarını bilemem. Bir çift ördük. Şimdi yine bir tek, bir çift. Evet. Diğerlerine tek batarak sık iğnemizi tamamlayacağız. Göstereceğim bir dakika, şimdi tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz sıkı tuttuğum için zorlanıyorum örerken. Şimdi ilk zincir çektiğimiz sırada bu en baştakine 4 sık iğne yapmıştık. Bakın 1 2 3 4. Sonraki sırada 1 2 3 4 5 6 7 8. O 4 sık iğnenin üzerine her birine ikişer tane batarak toplamda 8 ilmeğe ulaştık. 3. sıramızda da bir tek bir çift, bir tek bir çift batıyoruz. Yani 2 artırma yine yapmış oluyoruz. Bir önceki sırada da zaten 2 artırma yapmıştık. Burada da 2 artırma yapacağız. Aralara tek sık iğne yapacağız. Sıra başına geldiğimizde yine bakın artırma yerimiz burası. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunları da yine bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift batacağız. Bu şekilde aralar yine tek 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 geleceğiz. Sıra başına da yine bakın artırma yerimiz belli burası. 2 2 ördük. Bunu bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağız ve 3. sıramızı tamamlayacağız. Ondan sonrasında da zaten herhangi bir artırma yapmayacağız. Her bir ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaparak belli bir uzunluğa gelinceye kadar sadece sık iğne öreceğiz. Söylediğim gibi 3 sırayı tamamladım toplamda arkadaşlar. Başlangıç yerimize geldim. Ben şimdi bundan sonra hep düz sık iğne öreceğiz. Sadece bu başlangıç yerimiz belli olsun diye buraya şöyle bir siyah ip takayım. Burada dursun. Bundan sonra toplamda 18-20 arası sıra yaptıktan sonra bir santim olarak da bakarız. Bu şekilde düz sık iğne yapalım. Bundan sonra artık 18-20 sıra arası
Düz sık iğne şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Sonrasında da motiflerimizi bu parçaya dikmemiz gerekiyor. Bu şekilde düz sık iğne şeklinde örelim ve devam edelim. Zaten artık artırma yapmayacağımız için direkt yukarı doğru uzayacak bu. Bir 18 sıra örelim. Bakalım birlikte. Eğer yeterli gelirse motifleri de tuttuğumuzda motiflerimizi dikeriz. Eğer eksik gelirse gözümüze 20 sıraya tamamlarız. Bu 18-20 sıra şuradaki 3 sıra hariç. O da aklınızda bulunsun. Toplamda 18 değil. Bu tabanda ördüğümüz 3 sıra artı 18 sıra olacak. Şimdi işlemimiz bittikten sonra toplam sırayı yaptıktan sonra beraber motifleri dikelim. Söylediğim gibi 18 sıra ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıramızı ördük. İpimizi kırdık. Bakın şu başlangıç yerimizde. Burada ipimizi kırdık. 18 sıra benim için yeterli geldi. Siz nasıl isterseniz daha uzun yapabilirsiniz ama zaten motifleri de ekleyince göreceksiniz. Oldukça büyük bir çanta olacak. Şimdi çantamız bu şekilde. İçine astar yapacağız. Şu ipi de artık çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Başlangıç yerimizde. Şimdi motifleri de şu şekilde 3 tane ön yüzüne, 3 tane de arka yüzüne olmak üzere bunları dikeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi bir iğnemizi aldım. İri bir iğne. Siz plastik iğne kullanabilirsiniz. Bende o iğneden yoktu maalesef. İğneyi ipi geçiriyorum. Biraz uzun tutayım. Epey bir dikişimiz olsun. Şimdi 2 kat yapalım. Sağlam olsun. Evet. Şu şekilde 2 kat yapmak istiyorum. Öncelikle motifleri dikeyim. 6 tane, daha sonra hepsini tek seferde buraya monte edeyim. İkisini diktim arkadaşlar şöyle. Şu son ikiyi de beraber dikelim. Sonra zaten hepsini birleştireceğiz. 6 motif yan yana olacak. Hatta 3 önde 3 arkada olacak şekilde. Şimdi iç tarafları bakın, düz tarafları şu şekilde bakacak. Şöyle şuradan orta kanadı alıyorum. Bakın 3 zincir vardı ya, onun ortadakini aldım. Bunun da ortadaki zinciri alıyorum. Şu şekilde. Şu ipi de içinde kaybedelim. Şöyle bir oradan. Bir buradan alıyorum. Tek kanadı alıyorum bu arada. Birbirine denk gelecek şekilde. Bu şekilde. 2 uçtan da ipi 2 kat yapmıştım aslında ama baktım ki 2 kat olunca da rahat dikilmiyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde. Bakın bir buradan, bir de ona karşılık gelen karşı taraftan, ama tek kanat. Dediğim gibi tek kanat. Bir buradaki kanat. Bir buradaki kanat. Dikkat edin kağıtlar yırtılmasın. Bu şekilde önden görünüşü. Aldığımız kanat yine bu kanat. Bu kanat. Bu kanat. Bu kanat. Bu şekilde en başa kadar dikelim. Bakın şu zincirin üstünde de yine tek kanat alıyoruz. Yani zincirin de tek kanadını alıyoruz. Tek kanat, tek kanat. Dediğim gibi 2 kat yapayım dedim. Olmadı. Tek kanat daha uygun geldi. Tek kanat. Tek kanat.
tek kanat, tek kanat. Böyle dikelim. İplere de düğüm atamıyoruz. O yüzden örgünün içerisinde kaybedelim. Burayı buradan kaybedeceğiz. Diğer taraftaki kırınca bu tarafa doğru içinden yürütürüz. Evet, şimdi tek kanat oradan, tek kanat buradan. Nasıl dikeceğimizi az çok gördük arkadaşlar. Tüm motifleri bu şekilde birleştirelim. Sonra aynı şekilde de bu çantayı birleştireceğiz. Çantanın alt kısmını. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapın. Yani şöyle. İster önce tüm motifleri ekledikten sonra 6 sıra sık iğne örün. Ondan sonra burayı monte edin. İsterseniz önce motifleri monte edin. Sonrasında da 6 sıra sık iğne örmeye devam edin. Size nasıl kolay geliyorsa her iki şekilde de olur. Ben şimdi iki şekilde deneyeceğim. Hangisi kolayıma geliyorsa o şekilde yapacağım. Çünkü bu dikişi de birazcık teferruatlı. Sonrasında dikebilir miyim diye biraz da düşünmedim değil yani. Evet, ipim zaten oldu. Bitti. Şu şekilde kırıyorum. Şöyle tığımla buradan içeri doğru alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde içeri doğru alın. Bakın görüntüsü şu şekilde. Dediğim gibi ben bunları da birleştirdim. Şimdi bunu buraya birleştireceğim. Bunu buraya birleştireceğim. Sonrasında da en uçtakileri birbiriyle birleştireceğim. Sonrasında da 6 sıra sık iğne üst kısmını örerim. Sonra da çantayla birleştiririm ben. Siz de dikiş işlemlerini tamamlayın. Sonrasında beraber devam edelim. Bu şekilde son motifimi de dikiyorum. Bayağı bir zor oluyor bu iple. Son motifi de diktim. Şimdi buradaki iğnemdeki ipimi şöyle içerisinden geçirerek yok edeyim. Zaten bunun akıp gitmesi mümkün değil artık. Evet. Bu şekilde. Burası da tamamdır. Şimdi düz tarafını çevireyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 3'e 3 motif yapmış olduk. Şimdi bunun isterseniz dediğim gibi önce ben üzerine sık iğnelerini yapayım 6 sıra. Daha sonra şu parçamıza da dikiş işlemini gerçekleştiririm. Beraber dikeriz. Sık iğneye nasıl başlıyorum göstereyim isterseniz. Şimdi size bir ilmek yapalım. Başlangıcı böyle bir ilmekle yapayım. Şimdi şuradan başlayalım. Birbirine denk gelmiyor gibi görünmesine bakmayın arkadaşlar. Ben bu motiflerin toplamda 20 toplamda 120 tane ilmek olması gerekiyordu. Bu alt kısımda da 120 tane ilmek var sayarsanız. Şöyle yine tek kanattan alarak sık iğne yapıyoruz. Her bir ilmeğe bir tane. Sana bir soru soracağım. Bu şekilde
Arkadaki ilmekleri yine alıyoruz ve sık iğne oluşturuyoruz. Önde tek kanatlar dursun. Modelin yapımı o şekilde. Ben de o yüzden öyle orijinalini bozmayayım diyorum. Zincirlerin üzerine zaten bir ilmek olması gerekiyor. Biliyorsunuz o aralarda motifleri yaparken bir ilmek yapmıştık. Bu şekilde başladığımız yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Biraz daha gevşek tutabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle burayı örüp sonra alt tarafı monte edeceğim. Siz isterseniz önce monte işlemini yapın. Daha sonra üst kısmı örün. Toplamda 6 sıra sık iğne yapacağız. Evet. Buraya geldiğimizde yine bir buraya sık iğne yaptık. Bir buraya sık iğne yaptık. Sonra şuraya ilmek yapmıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Karşıya geçip iki tane zincir vardı zaten orada. Ha, 3 zincir vardı. İkisini dikişte kullandık. O ortadakini hem örerken kullanacağız hem dikişte. Şimdi bu şekilde 2 3 trabzanın üzerine 3 sık iğne. Aralardaki zaten bakın 3 tane zincirimiz vardı bu motifleri yaparken. Ortadakini ve buradakini dikişte kullandık. Ortadakini bu sefer de sık iğne yapımında kullanacağız. Bu şekilde aralarda zaten bir zincir çekmiştik, bir sık iğne yaptık. Burada ortada dikişe gelen yere bir tane sık iğne yapmadık. Artırma yapmış olmayalım diye. Bu şekilde arka kanadı alarak en başa gelene kadar sık iğne yapın. Sonra ikinci sıraya, üçüncü sıraya, dördüncü sıraya toplamda 6 sıra sık iğne örün. Dediğim gibi isterseniz bakın önce buraya dikin, daha sonra sık iğneleri yapın. Siz bilirsiniz. Sonrasında beraber devam edelim. Sapını yaparız. Alt parçayı örmüştük arkadaşlar. Motiflerden sonrasında dediğim gibi ben hani motifleri buraya alt parçaya dikmeden önce daha rahat örebileyim diye 6 sırayı ördüm. Bitirdim. Şimdi bunu bu alt parçaya dikmek istiyorum. İğneme ipimi taktım. Kendi ipinden. Şimdi şuradan köşeden bir giriş yapalım. Siz dilerseniz önce motifleri dikip sonrasında alt sırayı örebilirsiniz. Şimdi onun karşısına denk gelen bakayım bu şekilde önce bunu geçireyim bari.
şekilde bitinceye kadar her bir ilmeğe karşılık gelen ilmeği dikelim arkadaşlar. Bakın biraz zor oluyor ama şu şekilde tutup dikmek daha kolay olacak galiba. Evet. Karşısına gelen ilmeği alıyoruz. Dikişimiz bu şekilde oluyor. Dediğim gibi sıra sonuna kadar. Zaten ilmekler birbirine denk gelecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde karşılıklı alt kanatları tek kanat alıyoruz dikerken. Alarak dikiş işlemini tamamlayın. Sonra beraber sap kısmını örelim. Evet. Devam ediyoruz. Dikiş işini tamamladım. Bir kez daha bunu ütüleriz zaten. Sap kısmını yapalım. Sap kısmını da monte edelim. Ardından güzelce ütüleyip astarladık mı çantamız tamamdır. Bu şekilde. Sap için ben birini ördüm zaten. Diğeri için şimdi size ne yapacağımızı söyleyeyim. İpimiz de bu arada bu kadar kaldı. Toplamda 2 yumaktan 200 gramlık yumaklarım. Toplamda 60 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60 zincirimi çektim. Şimdi ilk zinciri atıyoruz. İkinci zincirden başlayarak tığımız dönüp almadan şöyle sık iğneler yapıyoruz. Zincirin sonuna kadar, başlangıç zincirine kadar şu şekilde sık iğneler yapalım. 60 zincir çektik. Üzerine 59 tane sık iğne yapmış olacağız. Sıra başına kadar gidelim. Bu şekilde. Sıra başına gidelim. Siz de örün. Oraya kadar ikinci sıra ve sonrasını anlatayım sonrasında. ...60 zincirin üzerine toplamda 59 sık iğne yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Arkayı döndük. Yine her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne yapalım arkadaşlar. Çok sıkmayalım. Zinciri de biraz gevşek tuttuk zaten. Çanta sapımız çok küçük olmasın. Biraz gevşek gevşek örelim. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane olmak üzere sık iğne örün. Çanta sapımızı toplamda 4 sırada tamamlamış olacağız. Yani bu sıradan başka 2 sıra daha örün. Toplamda 4 sıraya ulaşın. Sonrasında beraber çanta sapını şu şekilde getirelim.
ve çantamıza monte edelim. Bakın herhangi bir ip falan almıyoruz. Sadece gevşek tutarak çanta sapımızı örüyoruz. Dört sıramı ördüm arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Şimdi bu şekilde 2 tane kaydırma yapayım. Bunlar dikiş kısmı olacak. Çantanın sap kısmı dikiş bölümü olacak. O yüzden böyle. Sonrasında şöyle karşılıklı uçları birleştiriyorum. İlk ikisini kaydırma yaptığım için onları atlıyorum. Sonrasında her bir ilmeği karşısına gelen ilmekle beraber kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bakın şu iki tanesi dikiş için ayrıldı. Kalanları bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. En başta da iki tane ilmek kalacak o şekilde. 2 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gidelim. Sonrasında beraber devam ederiz. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Burada bir zincir çekeyim ben. İpimizi kırıyorum. Bu ipi de şöyle içinden geçirerek yok edersiniz. Bu şekilde saplarım tamamlandı. Şimdi kaydırma tekniği yapacağız çantanın kenarına. O sırada da bu saplarımızı da çantamıza monteleyeceğiz. Kaydırmamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu yandan başlamak istiyorum. Zaten bitiş yerimiz de burada. Buradan ipimizi geçireyim. Kaydırma yapacağız. Yaparken de çanta sapımızı ekleyeceğiz. Bu sırada şu ipi de yok edebiliriz. Kaydırmada ne yapıyoruz? Tığımızı ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Şu başlangıç ipimiz arkadaşlar, onu kaybetmek için orada tutuyorum. Çantamız tümden bitince de güzelce bir ütüleriz arkadaşlar. Çantamızı nereden ekleyeceğiz? Şöyle şu motife doğru 1 2 3 4 tane kalına kadar bakayım. Ya siz göz kararı ayarlayın. Ben şu motifin şu bitiş yerinden başlıyorum. 1 2 3 4. 2 tane daha kaydırma yapayım. Şimdi motifimi alıp sapımı alabilirim. Sapımda 4 sıra vardı. Kaydırma için de 4 tane ilmek ilmek üzerine kaydırma yapacağım. Şimdi her bir sırayı bir ilmeğe denk gelecek şekilde kaydırmada kullanalım arkadaşlar.
Dördüncü ilmek, dördüncü sıra. Şurada şu kenara da bir tane yapalım isterseniz. O kaydırma yaptığımız yer oluyor galiba. Şöyle. Şimdi ilerleyelim. Kaydırmayla. Bakın şimdi ne yaptık? Sapımız buraya denk geldi. Sapımızın diğer ucunda şu şekilde buradan monte edeceğiz. Bu şekilde. Sık iğneleri devam ettirelim. Bakın şuranın başına kadar, şuraya kadar, şuradan itibaren de monte edeceğiz. Bakın söylediğim yere geldim arkadaşlar. Şimdi sapımı alıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Siz isterseniz dikebilirsiniz aslında. Ama ben ikinci bir iş olsun istemiyorum. Hem sağlam hem pratik oldu böyle. Şurada bir tane. Evet, şimdi devam edelim. Arka sıraya geldiğimizde de arka sırada da arkadaşlar tam bunların karşılığına denk gelecek yere diğer sapımızı monte edelim. Sıra sonuna kadar kaydırmaya devam edelim. Ve çantamızı bitirelim. Sonrasında güzel bir ütü yapar. Astarlarız. Bakın bu şekilde. Evet, bu şekilde. Karşıya burayı kaydırmayı yapın. Arkaya dönün. Kaydırmayla devam edin. Tam denk gelecek yere diğer sapımızı da monte edin. Sonrasında sıra sonunda kaydırmayı bitirin arkadaşlar. Çantamız bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Bu şekilde evet. İç astarını yaptıktan sonra tamamdır. Şurada ben bir ipini bıraktım, onu içinde çekeceğim, yok edeceğim. Bu şekilde çantamız. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. İçine aynı renkten bir astar yaptığınızda çok güzel şık bir çantanız olacaktır. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. MyHobbyHome Instagram hesabımdan ördüklerinizi beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de hikayemde size yer verebilirim. Kolay gelsin.